Şu anki karakterinizin, ilişkilerinizdeki seçimlerinizin, hatta strese girdiğinizde verdiğiniz tepkilerin temellerinin siz henüz konuşmayı bile bilmezken atıldığını söylesem? Çoğumuz hatırlamadığımız o ilk 3 yılın sadece mama ve uykudan ibaret olduğunu sanırız. Oysa o dönemde beyninizde kurulan bağlantılar bugün kim olduğunuzun gizli mimarıydı. Neden bazıları sevilmeye layık olmadığını hissederken bazıları her türlü fırtınada dimdik durabiliyor? Neden birileri terk edilmekten ölesiye korkarken diğerleri kimseye güvenemeyip kaçmayı seçiyor? Bugün modern psikolojinin en sarsıcı keşiflerinden birine, bağlanma teorisine ve ebeveynlerin farkında olmadan yaptığı ancak bir ömür süren o kritik hatalara yakından bakacağız. Hazırsanız kendi geçmişinize ve çocuklarınızın geleceğine giden o gizemli yolculuğa başlıyoruz. Bağlanma sadece bir sevgi bağı değildir. Bir hayatta kalma mekanizmasıdır. 1950'lerde Harry Harlow'un yavru maymunlarla yaptığı o ünlü deneyleri hatırlayın. Yavru maymunlar kendilerine sadece süt veren metal bir anne yerine süt vermese de yumuşak ve sıcak olan bezden bir anneye tutunmayı seçtiler. Bu bize şunu öğretti. Temas ve güven açlıktan çok daha temel bir ihtiyaçtır. John Bowlby ve Mary Ainsworth gibi isimlerin geliştirdiği bu kurama göre bebeğin ilk 9 ayda geliştirdiği emme, gülümseme, ağlama ve bakış gibi davranışlar aslında birer yardım çağrısıdır. Bebekler dünyaya çevreleriyle iletişim kurmaya hazır gelirler. Eğer bu çağrılara zamanında ve tutarlı yanıt verilirse, güvenli bağlanma dediğimiz o sarsılmaz temel oluşur. Ancak bu süreçte yapılan bazı doğru bilinen yanlışlar, bir çocuğun tüm dünyayı algılayış biçimini zehirleyebilir. Peki ebeveynlerin en sık yaptığı hatalar nelerdir? Belki de en tehlikelisi, bırakın ağlasın, ciğerleri açılır mitidir. Bilim bize bunun tam tersini söylüyor. Bir bebek ağladığında ve ihtiyaçları karşılanmadığında vücudunda toksik stres dediğimiz bir süreç başlar. Bebek için açlık ya da yalnızlık hayati bir tehdit gibidir. 18 aylık olana kadar bebeklerin hala anne karnındaymış gibi şefkate ve korunmaya ihtiyacı vardır. Bir diğer büyük hata ise görmezden gelmektir. Bebeklerin göz teması arayışına tepki verilmediğinde yaşadıkları rahatsızlık o kadar büyüktür ki bir süre sonra anneye bakmaktan bile vazgeçebilirler. Ayrıca onları susturmak için ekranla tanıştırmak, gelişimlerini hızlandırmak için hazır olmadıkları motor becerilere zorlamak veya en kötüsü fiziksel cezalar uygulamak çocukta "ben değersizim" mesajının yerleşmesine neden olur. Bir uyarıda sevgi gösterileri için bebeği havaya atıp tutmak, sarsmak veya hızlıca zıplatmak sarsılmış bebek sendromuna yol açarak beyin kanaması gibi kalıcı hasarlara, hatta ölüme neden olabilir. Unutmayın, bebeklerin kafa yapısı vücutlarına göre çok büyüktür ve ani sarsıntılar yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Bebekler henüz konuşulanları anlamıyor diye yanlarında tartışmakta sakınca görmüyor musunuz? Yanılıyorsunuz. Bebeklerin adeta bir radarı vardır. Evdeki gerginliği, yüksek sesli kavgaları daha anne karnındayken bile hissederler. Ebeveynleri kavga eden bir bebek, kendisini güvensiz ve suçlu hissetmeye başlar. Bu gergin ortamda büyüyen çocuklar ileride ya saldırgan ve şiddete meyilli bireyler olurlar ya da sorunlardan kaçmak için içine kapanır, teknoloji bağımlılığı gibi sahte limanlara sığınırlar. Eğer bir tartışma yaşandıysa, çocuğa her şeyin yolunda olduğu, anne ve babasının hala birbirini sevdiği mutlaka gösterilmelidir. Şimdi gelelim can alıcı soruya. Bebeklikteki bu bağlar yetişkinlikte neye dönüşür? Güvenli bağlanma. Kendini değerli, başkalarını güvenilir görür. Yakın ilişki kurmaktan korkmaz. Kayıtsız kaçıngan bağlanma. Kimseye güvenmez, yakınlığı reddeder. Kimseye ihtiyacım yok kalkanının arkasına saklanır. Kaygılı bağlanma. Kendine güvenmez, sürekli terk edilme korkusu yaşar. Karşı tarafa aşırı bağımlı hale gelir.
Korkulu kaçıngan bağlanma. Hem kendine hem başkalarına güvenmez. Yakınlık ister ama canı yanacak diye kaçar. Çocukken duyguları reddedilen, ağladığı için utandırılan veya çok hassassın denilerek susturulan bireyler, yetişkinlikte duygularını bir zayıflık olarak görmeyi öğrenirler. Ancak şunu unutmayın, bu dersler sadece ailenizden aldığınız mesajlardır. Evrensel gerçekler değil. Sonuç olarak gelişim bir yarış değil. Her bebeğin kendi temposunda ilerlediği bir yolculuktur. Mükemmel ebeveyn olmaya çalışmak yerine fark eden, dinleyen ve bebeğinin sinyallerine duyarlı olan bir ebeveyn olmak yeterlidir. Bebeğinizle göz teması kurun, ona şarkı söyleyin ve en önemlisi ona bol bol sarılın. Çünkü o küçük kolların arasında büyüyen şey sadece bir çocuk değil, geleceğin özgüvenli, mutlu ve seven bir yetişkinidir. Eğer siz de çocukluğunuzda benzer mesajlarla büyüdüyseniz, yalnız olmadığınızı bilin. Bu döngüyü kırmak sizin elinizde. Videoyu beğendiyseniz paylaşmayı ve bu konudaki düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.